Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy. Sadakallahul azim. Sirrul hayat fil ma. Cenab-ı Hak hayatın sırrını suya verdi. Biz sudan her şeye dirilik verdik diyor Cenab-ı Mevla. Onun için suyu en çok kullanan Müslümanlardır. Suyla ne kadar insan fazla temas ederse o kadar diri olur ve hayat bulur. Sudan korkma diyor. Sudan korkma. Bu zamanın müsibet insanları sudan korkuyor. Pis cenabet geziyor. Abdest almıyor, taharet etmiyor. Elini yıkamaz, yüzünü yıkamaz. Pis mundar oldular. Sudan korkup kaçıyor. Sudan korkan adamın şeyi mi var? Gıybeti mi var? Allah'ın. Bereket Müslümanlık temizliği emrediyor. Ve bu musibetlerin tertibinde söyleseydi ne yapacaklardı? Kıyameti koparacaklardı. Böyle şey mi olur? Temizlik lazım değil mi? Yıkanmak lazım değil mi? Şudur budur. Öyleyken Müslümanlık hayatı devam ettiren, hayat sırrı kendisine verilen suyu her vesileyle kullanmayı emrederken İslam'a karşı çıkıyor cenabetler. İslam'a karşı çıkanların hepsi cenabettir. Pis bundan. Sudan korkma diyor. Su toprağa hayat verir. Nebata hayat verir, hayvana hayat verir, insana hayat verir. Su olmadığı vakitte hayat yok. Su uyuyacak, hayat bitsin. İnsanda da vücut suyunu kaybettiği vakitinde ölür insan. Hayat suyundan varken insan ölmez. Hayat suyu insanın belindedir. Belinde. Hayat insanı da meydana getiren bir damla suya hayat suyu. O kurumaya başladığı vakitinde insanın beli bükülmeye başlar. Yaşlandığı manası odur. O menba kurumaya başladı mı ölüme doğru gider demektir vücut. O varken vücut diridir. O menba kurumaya başladı mı suyu çekilen ağaca benzer insan. Onun için onu gözetmek lazımdır. Kendini kontrol edemeyen adam tez elden kaybeder. Menba kurudur. Menbayı kurutur. Suistimal menbayı kurudur. Kurudu mu ikinci defa oraya verilmez ki o. Bir defadır. Verilen Cenab-ı Allah'ın tayin ettiği miktardır. Onu sen idare etmezsen azalmaya başlar. Düşmeye başlar. Düşmeye başlar. Kurudu mu kuru ağaca döner. Bitti. Ölüme sebep olur o. Vücutta su var bir defa. Bir de hayat suyu var. Nesli yürüten, üreten, insanı meydana getiren su da var. Her şeye biz sudan hayat verdik diyor Cenab-ı Allah. Hayatın başlangıcı suyla. Ne sırdır o?
su yok, hayat yok. Biz Allah'a şükredelim ki bizi Müslüman kul olaraktan yarattı. İslamiyetle şereflendirdi de efendim biz suyu en çok kullanan kimseler olduk. Her vesileyle suyu kullanıyoruz. Suyun temasında vücut diriliyor. Hem iç suyu hem vücudumu onunla yıka, tazelik getirir. Sudan zarar gelmez. Onun için hekimler bazı defa bol su içer. Bir kimse gördüm, efendim, o kimse Budist idi. Buda dini üzerine başvekil o Sri Lanka'nın. Ben ona sabahları bir kimse sıhhatini gözetmek murad etse sıcak su içsin diye eski hekimlerin bir sözünü söyledim. Sabah katı bir şey yemeden su iç diyor eski hekimler. Sıcak su, kaynamış su, kaynak su içiniz. Çay olmaz efendim. Tabii çay gibi başka bir otlardan sıcak bir şey içiniz. Su, sıcak su. Çay olsun, başka bir baharatlar olsun. Bunu içiniz diyor. Bulunmadı soğuk su. Su, hadi su içiniz. O bana dedi ki ben her sabah diyor 2 litre, 3 litre su içerim dedi. İçerim, karnım davul gibi olacak gibi diyor. Sonra 1 saat aradan geçti mi efendim o tabii boşalmak ister. Ne varsa mide ve hazım cihazında hepsini temizler. Ben bu kadar yaşındayım dedi. Hiç hekime benim gittiğim yoktur dedi. O sizin söylediğiniz sözü de tasdik ederim. Bu benim gene bildiğim ve tatbik ettiğim bir usuldür. Çok su içmek yoluyla bütün hazım cihazını temizliyor ve vücuda çok gayet rahatlık geliyor diyor. Dirilik geliyor. Şöyle hiç efendim hazmı engelleyecek, bağırsakları tıkayacak, bağırsakların hareketini men edecek bir şey bırakmadan temiz ediyor diyor. Her gün ben onu yapıyorum diyor, birkaç litre. Yani 12 kadeh su içiyor diyor. Hakikaten insan kendisini suya alıştırdı mı onun hali gene başka olur. Rahat olur. Vücuda suyun temasından hayat gelir. Ve eftalü sadakati sadakatul ma verilen sadakaların içerisinde en kıymetli olanı su sadakasıdır. Su vermek kadar, su almak kadar efendim büyük sadaka yoktur dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sadakanın en eftali. Ciğeri tutuşan bir kimseye
su vermek, susuz kimseyi suvarmak, susuz hayvanı da suvarmak, susuz ağacı da suvarmak. Hepsi fazilettir. Öyle de gördü Şeyhimiz Sultan Evliya'dır. Allah sırrını takdis etsin. Bir kimse bir yerden bir yere su getirse, o sudan bir çeşme getirse, mesela evvel zamanda daha da bir su bulur, efendim, oraya bir çeşme yaptırırdı. Suyu toplar, o çeşmeden kuş içsin. Eski vakitin insanları taş, yalaklar yaparlardı. Efendim, kuyu çıkarırlardı. Çobanlar için. Hayrına kuyu çıkarır. Kovasında bu hayvanatı suvarmak için. Ve gene eskilerin taştan oyulmuş yanaklar yaparlardı. Su borlar, kelp olsun, kedi olsun, kuş olsun, gelip ondan içsin diyerekten. Her gün ona su bor, ona dikkat eder, o yoldan cenneti kazanan çok kimseler vardır. Ve Şeyhimiz Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin, bir kimse bir yere su getirse diyor, bir çeşme yaptırsa, ondan gelip yılan içse diyor, yılan zehirli hayvan, yılan içse her damlasına 7 sevap alıyor ona. Bırak insanı, ibadet yapan insanı gelsin, abdest alsın, huşlesin, taharet yapsın ve içsin. Ondaki fazileti nereden, nasıl hesap edebilir? Yılan gelip içerse o sudan diyor, her damlasına 7 sevap veriyor Allah Celle ve Ala. Zehirli hayvan bile. İçtiği için. Ciğeri yanan her mahluku suvarmak sevaptır. Yılandan fazla olur mu? Yılan. 7 sevap var içtiği suyun her damlasına. Su büyük bir şey. Allah'ın büyük lütfu, Hay ismi şerifinin tecelli altında olan şey bu su. Ve suyun tesbihi gibi güzel tesbih işitilemez. Suyun tesbihi, her şey tesbih eder. Cenab-ı Allah'a da suyun tesbihini işittikleri vakit insanlar karşı olur. En güzel tesbihtir diyor. Suyun tesbihi. Hay ismi şerifinin tesbihidir. Mümin su gibi olacaktır. Evsafı su gibi. Suda nasıl hayat var? Mümin de bu insanlar için hayat iksiri olacaktır. Mümin suya benzer, faydası olmakta, insanları kandırmakta, susuzluklarını gidermekte, onların zahir ve batın pisliklerini yıkayıp arıtmakta. Mümin suya benzer. Ve su her kaba girer. Dar veya geniş veya şekilli kaplar olsun, su girer. En ince yerlere girer su. Ve
girdiği kabın şeklini de alır, rengini de alır, lakin su olmaklığı vasfını kaybetmez. Şimdi bu bardaktaki su böyle şekildedir. Bunun içerisinde başka türlü şekil aldı bu bardak. Başka surette olursa bu kap gene onun şeklini alır, lakin su olmak vasfını kaybetmez. Bu beyaz olduğunda su beyaz görünür. Kabı yeşil olduğunda yeşil görünür ama yeşil değildir. Kırmızı kaptan kırmızı görünür ama kırmızı değildir. Mümin de her cemaatlerin arasında bulunur, onlar gibi görünür ama mümin olmak vasfını kaybetmez. Evet. Onun için suya benzemek mümin sıfatıdır. Faydasıyla beraber her şeye uygunluğuna işarettir müminin. Gaz katı değildir mümin. Yumuşak, akıcı ve kolaydır. Zor değildir mümin. Çetin insan değildir. Kolay insandır. Mümin olan kimse. Su gibidir. İşte bu mühim mesele. Peki bu kadar size yetişir şimdi.